Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay ve hızlı hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi karpuz anahtarlık yapılışını anlatacağım. Anahtarlıkların yapılışında kullanacağım iplerin markası Alize Cotton Gold marka ipliklerdir. Tığ numarası olarak ise 2,20 milimetre ile anahtarlıkları öreceğiz. Anahtarlığın yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine ikili trabzan yapalım ve başlangıç zinciri ile birlikte halkanın içerisine toplam 12 tane ikili trabzan yapacağız. 12 ikili trabzanı yaptıktan sonra sihirli halkanın ipini sıkıştıralım ve ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, kayma dikişini yapmış olduğumuz boşluğa ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve alt sırada yapmış olduğumuz 12 adet ikili trabzanın her birinin tepesine çift trabzan yaparak toplam 24 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 1 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan, sonraki trabzanın tepesine 1 trabzan ve bu şekilde çift tek ikili trabzan yaparak toplam 36 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek beyaz renk ile devam edelim. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Yan yana 2 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Yan yana 2 trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve sıra sonuna kadar çift, 2 tek yaparak 4. sırada toplam 48 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek koyu yeşil renk ile devam edeceğiz. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. 2 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan yapalım. Yan yana 3 tane ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Yan yana 3 ikili trabzan. Sonraki trabzanın tepesine 2 ikili trabzan. Ve sıra sonuna gelene kadar çift, 3 tek, çift,
3 tek yaparak 5. sırada toplam 60 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesine kayma dikişi yapalım ve bir zincir yaptıktan sonra ipi keserek açık yeşil renk ile son 6. sırayı yapalım. Herhangi bir trabzanın tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir ve sonraki trabzanın tepesinden başlayarak sıra sonuna kadar alt sırada yapmış olduğumuz 60 adet ikili trabzanın her birinin tepesine sık iğne yaparak toplam yan yana 60 tane sık iğne yapalım. Son sık iğneyi yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi burada keselim ve bu ip karpuz anahtarlığı dikerken hem de anahtarlık klipsini monte ederken lazım olacak. Ve burada ilk yapmış olduğumuz ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Ve bu ipi de arka taraftan düğüm yaparak sabitleyelim. Evet, şimdi ikinci aşama olarak karpuz dilimlerinin üzerindeki bu çekirdek görüntüsünü verebilmek için siyah ip ve iğne yardımıyla çizgi desenlerini oluşturacağız. Ve buradaki çizgi desenlerini yaparken ilk 3 sırada yapmış olduğumuz pembe renk üzerinden çalışacağız. 3. sıradaki trabzanın şöyle üst noktasından iğneyi geçirelim ve arkada bir miktar ip bırakalım. Trabzanı yapmış olduğumuz boşluğun içerisinden tekrar iğneyi geçirelim. Ve 2 trabzan atlayalım. Diğer trabzana da aynı işlemi tekrar edelim. Tekrar 2 trabzan atlayalım ve sonraki trabzana aynı işlemi tekrar edelim. Daha sık çekirdek görüntüleri istiyorsanız arada bir trabzan bırakabilir ya da daha geniş görüntü elde etmek isterseniz de 3 trabzan atlayarak bu siyah dikişleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Son dikişi yaptıktan sonra ilk başlangıçta yapmış olduğumuz ip ile birleştirelim ve düğüm yaptıktan sonra da ipleri gizleyelim. Evet, şimdi karpuz dilimi görüntüsünü vermek için parçayı ikiye katlayalım. Burada bitiş noktamızın üst kısma gelmesine özellikle dikkat edelim. Ve tekrar iğneye takarak aşağıya doğru dikmeye başlayacağız. Şimdi karşılıklı ilmekleri kullanarak dikelim arkadaşlar. Ön ve arkadaki her iki ilmeği birden kullanarak. Evet, küçük bir alan kalana kadar bu şekilde dikme işlemini gerçekleştirdik ve bu alandan elyaf dolgusunu yapalım. Kalan açıklığı da aynı yöntem ile dikmeye devam edelim. Evet, son dikişi de attıktan sonra uçta kalan noktaya doğru elyafları birazcık çıkartalım ve eşit oranda dağıtalım.
ve üst noktadan bu şekilde son yapmış olduğumuz dikişten yukarıya doğru ilk yaptığımız dikişe kadar iğneyi geçirelim. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.